Sabah 5.30. Şehir tam uyanmamış. Tabii ki ben de. Alarm çalıyor ama insanın aklı çoktan yola çıkmış oluyor. Böyle sabahlarda evin içinde garip bir sessizlik oluşuyor. Kask bir köşede duruyor, mont sandalyede, kameralar şarjdan çıkıyor, dronlar çantası açık. Benim de uykum var. Neyse, Insta360, GoPro, kablolar, piller, hafıza kartları yola çıkmadan önce her şey küçük bir karmaşa gibi görünüyor. Dışarıdan bakılınca plan basit. Motoru al, kamerayı koy ve Muğla'ya yola çık. Ben çalışacak mıyım? Bu oyunculuk gibi bir şey değil. Her şey spontane. Bir o kadar özgür ve bir o kadar da karmaşık. Yüzümü yıkarken hala tam uyanmış değilim ama içimde o tanıdık bir his var. Biraz heyecan, biraz uykusuzluk, biraz da ben bunu neden yapıyorum abi sorusu. Sonra cevap geliyor çünkü bazı yollar arabayla geçilince sadece mesafe oluyor. Motorla geçilince ise hikaye oluyor. İşte bu da benim yeni challenge'ım. İstanbul çıkışına doğru ilerlerken şehir hala uykulu. Tabii ben de pek farklı sayılmam ama motorun üstünde yavaş yavaş açılıyorsun. Kahve etkisini sonra gösteriyor. Yol daha önce davranıyor. Birkaç kilometre sonra artık evdeki dağınıklık, alarm sesi, eksik kablo paniği geride kalıyor. Önünde sadece asfalt kalıyor. İşte şimdi şunu bilmek lazım. Bugün ne planladıysak yol büyük ihtimalle kendi kafasına göre değiştirecek. Ve zaten ben de tam bunun için yola çıkıyorum. Çünkü Türkiye'de yolculuk dediğin şey hiçbir zaman sadece yolculuk değildir. Merhaba. İstanbul'dan sabah erken çıkmanın güzel tarafı şu. Normalde kalabalığın altında ezilen şehir birkaç saatliğine sana aitmiş gibi duruyor. Sokaklar boş, ışıklar yumuşak, hava serin. Motor çalıştırınca apartmanın sessizliği geride kalıyor. İlk ses egzoz değil aslında. İlk ses kafanın içindeki başladık sesi. Güneş yavaş yavaş yükseliyor. Bu anlarda insan kendini fazla romantik sanıyor. Sonra ilk rüzgar kaskın içine giriyor. İstanbul trafiği son bir kez kendini gösteriyor ve yol sana diyor ki sakin ol şampiyon, film daha yeni başladı. Kısa bir mola. Şu an Balıkesir'deki evimdeyim. Size şöyle Balıkesir'deki evimizi de gösterelim. Baba, merhaba de. Merhaba Can, hoş geldin. Hoş bulduk baba. Bakalım annem neler yapıyor. Nuriş, merhaba de. Merhaba. Can, seni yeni rotalarda Ha. hayırlı yolculuklar diliyoruz. Sağ ol anneciğim, teşekkür ederim. Şöyle de bir resim almış oluruz oradan. Ne hazırlıyorsun? Menümüzde ne var? Kahvaltı ve de sucuk var. Kokusu buraya kadar geldi bak. Bugün hedef Muğla. Ana base'imiz Köyceğiz olacak. Muğla'da buz gibi sular var, virajlar, yollar var. Sonra denize inen o uzun his var. Muğla sadece koylardan ibaret sanmak kolay. Ben biraz daha kenarından bakmak istiyorum. Suyun başladığı yerden denize varana kadar. Canım memleketim, görüşürüz. Balıkesir, görüşürüz. Evet, sesim şu an ne kadar net geliyor size. İnanın gerçekten bilmiyorum. Umarım sesimde bir problem yoktur. Hem ağzım kapalı hem yoldayım gördüğünüz üzere. Hem de biraz rüzgar var. Ekstra bir rüzgar. Şu an saat 11.30-12'ye doğru geliyor. Havanın durumu 20 derece. Şu an hayatımda ilk kez uzun yol yaptığım için nasıl bir hissiyat olacağını bilmiyordum. O kadar keyifli geçiyor ki şu an. Kulaklığımı da aldım. Müziğimi hafif hafif dinleye dinleye gidiyorum. Bu saatlerde biraz güneş fazla vuruyor. Çok hafif etkiliyor. Ama yine de hiç önemli değil. Sabahleyin ilk 5-6 sularında çıktığımda yola hafif esiyordu. Arkadaşlar şurada Pamukçu İlköğretim Okulu var, ortaokulu.
öğrenciliğim zamanında akıllı tahta sistemlerini ben döşedim buraya. O okulda yaklaşık 2 ay vakit geçirdim. Bu da bir bilgi işte, geçerken anlatayım dedim. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Asfaltından yeşilliğine. Çok güzel, çok. Evet. Balıkesir'deki aramızdan sonra şimdiki durağımız Manisa oldu. Manisa'da mezun olmasını sağladığım bir arkadaşım var yanımda, üniversite arkadaşım. Kendi maaşıyla bana artık kahve ısmarlıyor. Teşekkür ederim Onur. Rica ederim canım. Abi böyle dostlar biriktireceksin. Evet, şu an Manisa-İzmir yolu üzerindeki Sabuncuoveli tünelinden geçmekteyiz. Bu tünel olmadan önce maalesef bu dağa tırmanmak zorunda kalıyordu sürücüler ve çok fazla kaza meydana geliyordu. Şimdi bu tünel sayesinde hem öyle bir tehlike azaldı hem de süre bakımından bir 15-20 dakika, yanlış bilmiyorsam 15-20 dakika bir tasarruf sağlandı. Arkadaşlar yoruldum. Artık ellerim karıncılaştı. Şu an Aydın'dayım. 1,5 saatlik bir yolum sürdü. 150 kilometre kaldı. Bu benim ilk uzun yolculuğum. Güzel geçiyor ama alışmak lazım. Bir de güneş ve rüzgar biraz nevrimi döndürdü. ...12 saatlik yolculuk sonrasında nihayet vardım. Şu an Köyceğiz'deyiz. Sabah 5.30-6 gibi çıkmıştım biliyorsunuz yola. Şu an akşamüstü 6.30. Pertim çıktı, perişan oldum. Çok zevkli ama son 2,5 saati gerçekten zulüm oldu. Şöyle de bir manzaramız var. Günaydınlar. Dünkü 12 saatlik yolculuğumun ardından ne kadar yorulsam da gezmek insana enerji veriyor. Şu an saat 10. Akyaka, Azmak tarafına gideceğiz. Azmak Nehri'ni göreceğiz. Ardından Kanos Antik Kenti'ni ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım yolculuğumuz başlasın. Dalyan. Dalyan'a girince küçük çarşı, tekneler ve kanal kenarı karşılıyor. Burası deniz kasabası gibi değil. Daha çok su yolları ve sazlıklar etrafında kurulmuş sakin bir yer. Çarşıda kısa bir yürüyüş yapıp teknelerin olduğu tarafa geçtiğimizde Dalyan'ın asıl havası başlıyor. Şu an Dalyan'dayız. Dalyan o kadar güzel bir havaya sahip ki. Çevresi, suyu, yeşili, temizliği gerçekten çok hoşuma gitti. Bu zamana kadar gördüğüm en temiz, en düzenli kordon olabilir. Tabii tatil öncesinde sakin bir zamanda geldiğim için de böyle olmuş olabilir. Onu bilemiyorum ama benim şimdiye kadar gördüğüm en düzenli, en bakımlı kordonlardan bir tanesi. Gelin şimdi birlikte gezelim.
kente varmadan bile buranın tarihi hissediliyor. Kanoos, Dalyan'ın sadece doğal değil, aynı zamanda eski bir yerleşim hikayesi olduğunu gösteren en önemli duraklardan biri. Bu arada arkadaşlar şimdi öğrendim. Yani bilmiyordum bunu. Kaunos antik kentine geçebilmemiz için eğer Dalyan tarafından geliyorsak bu tarz küçük feribotlar var. 2-3 arabalık. Şimdi motorla ona geçeceğim ve karşıya geçeceğiz. Yoksa diğer türlü dönmemiz gerekecek. Diğer türlü de Akyaka tarafından dönmemiz gerekiyor. Kanoos, Dalya'nın karşı kıyısında yer alan ve geçmişte bölgenin en önemli liman kentlerinden biri olan antik bir yerleşim. Bugün içeride kalmış gibi görünse de antik dönemde ticaret yolları ve deniz bağlantısı açısından stratejik bir noktadaydı. Antik kentin içinde tiyatro, agora, hamam kalıntıları, tapınak alanları ve sur izleri görülebiliyor. Yani burası sadece birkaç taş kalıntısından ibaret değil. Zamanında sosyal hayatı, ticareti, dini alanları ve savunma yapısıyla gerçek bir kent düzenine sahipmiş. Kanoos'u özel yapan şey, tarih ile doğanın aynı kadrajda durması. Bir tarafta sazlıklar ve Dalyan kanalı, diğer tarafta antik kent kalıntıları ve kaya mezarları var. Bu yüzden Dalyan'a gelince Kanoos sadece uğranacak bir yer değil, bölgenin neden bu kadar farklı hissettirdiğini anlamak için en önemli noktalardan biri. Evet, şimdi Akçapınar'da meşhur bir tostçuya geldik arkadaşlar. Yol yordu, karnımız acıktı açık havada. Şimdi tostumuzu yiyeceğiz. İnanılmaz güzel gözüküyor açık ayranıyla birlikte. Bir de şöyle göstereyim. Tostumuz, ayranımız, közlenmiş domateslerimiz, Ertom ve mekanımız. Tadına bakalım mı öyle? Of. Of 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 of. İşte bu abi. Bütün yorgunluğu aldı. Dayanamadık, bir tane daha söyledik. Aslında 3 tane falan yerim ama fazla gelir. Bir tane daha sizler için şöyle gösteriyorum. Sizler için yiyorum. Yolunuz buraya düşerse mutlaka gelin. Neydi Erton burası? Akçapınar. Akçapınar tostçusu. Dayanamadık abi. Tost yedik. Dedik ki başka bir şey daha kesin meşhurdur dedik. Katmerleri meşhurmuş. Ertom sağ olsun 2 de çay söyledi yanına. Şimdi size şöyle göstereyim. Tadım testi yapıyorum.
Çok iyi. İkinci günden herkese merhabalar. Biliyorsunuz dün rotamızı Akyaka olarak belirlemiştik fakat Akyaka'ya doğru gidemedik. Çünkü belli bir kilometreye ulaştığımız için motorumuzun günlük bakımları söz konusuydu. O yüzden rotamızı Dalyan'dan devam ettirdik. Şimdi ise kaldığımız noktadan Akyaka'ya doğru yola çıkıyoruz. Ve şu an Akyaka'dayız. Akyaka'nın sokakları da o kadar güzel ki gerçekten Dalyan'la ikisi bence yarışırlar. Çok temiz, çok düzgün, peyzajı çok iyi, tertemiz, çok romantik ve güzel bir havası var. Yani gördüğünüz gibi burada bugün çok rüzgar var. Suya girmeyi çok istiyordum. Size suyu da göstermek istiyordum fakat bu kadar rüzgarlı olmasından ötürü giremeyeceğim. En azından şimdi sokakları gezme fırsatımız olacak. Zamanımızı o şekilde kullanmayı düşünüyorum. Buradan da Azmak Nehri'ne doğru gideceğiz. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız ya? Muhteşem. Sabahtan beri kahve içmiyordum. İçmediğim için de ayılamıyorum. Abi bizi şunlara bağımlı ettiler, bağımlı. Gerçekten ya. Bak şunu içemeden ayılamıyorum abi. Hani önceden böyle insanlar sigara paketi alıyorlardı, sigara alıyorlardı. Bunun bütçe hesabı yapılıyordu. Diyorlardı ki işte kenara atarsan şu kadar biriktirirsin falan filan. Artık onları geçtik abi bak. Daha büyük bağımlılıklar var. Maliyeti de daha yüksek. Nasıl kurtulacağız bunlardan bilmiyorum. Ama keyifli bağımlılıklar. Akyaka'nın en güzel tarafı denize varmadan önce seni yavaşlatması. Azmağın kıyısına geldiğinde Muğla'nın yaz telaşı bir anda geride kalıyor. Su o kadar berrak ki dibindeki bitkiler bile ayrı bir manzara gibi görünüyor. Tekneler ağır ağır geçiyor, hatta hava bir anda serinliyor. Bu da seni rahatlatıyor yazın. Akyaka bazen sana kalabalık gelebilir, bazen fazla popüler olabilir. Ama Azmağın kenarında birkaç dakika durunca neden herkesin buraya geldiğini anlıyorsun. Çünkü bazen yolculuktaki en iyi yer sana hiçbir şey yaptırmadan iyi gelen yerdir. Arkadaşlar sizler için Azmak Nehri'ne gireceğim. Normalde soğuk alerjim olduğu için bu tarz sulara girmemem gerekiyor. Vücudumda çünkü kızarma ve kabarma gerçekleşiyor. Ama ilacımı içtiğim için böyle bir sorunla karşılaşmayacağım diye düşünüyorum. Bir de size şöyle göstereyim. Soğuk. Bizim o taraflarda Akçay'da Hasanboğuldu var. Hasanboğuldu kadar soğuk. Ama çocukken girdiğimiz için o taraflara biraz daha vücut dirayetli olabiliyor. Sizin için Azmak'tayım arkadaşlar. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi de unutmayalım. Arkadaşlar daha demin size Hasanboğuldu dedim ya. Yok abi. Hasanboğuldu kadar soğuk. Hatta belki daha da soğuk olabilir ya da bilmiyorum. Küçükken biz hissetmiyorduk ama aşırı derecede soğuk. Yorgunsun, morgunsun, geliyorsun buraya atlıyorsun. Ne yorgunluk kalıyor, ne ödem kalıyor, ne başka bir şey. Sağlıklı, soğuk suyu en azından yılın belli zamanlarında yapmamız gerekiyor. Akyaka rotamıza devam ederken çok güzel bir gelişme oldu. Şu an bir kitesurf okulundayım. Birazdan kite yapacağım eğitmenlerimizle birlikte.
ilk denemem olacak. Normalde 6 saatlik bir eğitim sonrasında kitesurf yapabiliyormuşsunuz. Hızlandırılmış bir eğitim yapacağız. Umarım başarılı olur. Birazdan hep birlikte göreceğiz. Detayları da paylaşacağım arkadaşlar. Eğer dilerseniz buradan da eksik olan ekipmanlarınızı, parçalarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Merhaba hocam. Merhaba, Can ben. ben de Berkay, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok memnun oldum. Çok heyecanlıyım. Sürpriz bir bölüm olacak bu. Sürpriz bir kesit olacak. Şimdi Berkay hocam beni hazırlamaya başlayacak. Sonrası Berkay hocam. Başlıyoruz. Evet, şimdi hazırım. O 9, onu Ekipmanlarımı versene. giydim. Kanka. Giyerken bu arada açık ve net söyleyeyim zorlandım. Ama merak etmeyin arkadaşlar, Yok, sadece iksarı ben ver. değil. Orada Kim iksar giyerse var. giysin zorlanıyor. Bu da aklınızda olsun. Şöyle bir kite kombinimiz var. Bu bizim barımız. Kite'ımızı kontrol etmemizi sağlayan şey barımızdır. Yani bir arabanın direksiyonu gibi düşün. Sana bunun bütün içeriklerini birazdan anlatacağım. Ama öncelikle kite'ın barını nasıl açmalıyız? Nasıl kite'ı bağlarız? Nasıl kurmalıyız? Bunları öğreneceksin. Uçurtmamızın ortasında bir kapak bulunuyor. Bu kapağı açıyoruz. Burada da bir kilit sistemi var. Şu anda uçurtmanın havası çıkacak şekilde açık. Şişireceğimiz zaman uçurtmayı bunu kilitliyoruz. Ve kompresörün yardımıyla şişiriyoruz. Olay bu. Hafif değil mi? Evet, bayağı hafif. Yani şu anda rüzgar eğitim almak için elverişli değil. Çünkü rüzgarın yönü devamlı değişiyor. Gelgitler oluyor. Yani yeteneksiz miyim diye düşünebilirsin. Evet. Ama onunla alakalı değil. Çünkü tamamen bu rüzgarlar eğitim için elverişli olmayan rüzgarlar. Anladım. Yani Deli Hocalarız. Mehmet işimizi bozdu. Deli Mehmet yine işimizi bozdu. Evet arkadaşlar, dersimizi bitirdik. Karadaki bütün dersleri aldım. Fakat rüzgarın kesilmesiyle birlikte Deli Mehmet'ten sonra hakim bir Doğru. Mehmet sonrasında sörfümüzü gerçekleştiremiyoruz. Yarın için tekrardan erkenden gelip uçuşumuzu gerçekleştireceğiz. Eğitim böyleydi, bu şekildeydi. Her şey çok güzel gidiyor. Birazdan uçuş sizlerle olacak. Burası büyük, gösterişli bir tatil noktası gibi değil. Daha sade, daha sakin, daha kendi halinde. Deniz temiz, çevresi yeşil, kıyısı geniş ve özellikle motorla geldiğinde yolun kendisi de deneyimin bir parçası oluyor. Ekinci'ye varınca sadece bir koya gelmiş gibi değil, Muğla'nın biraz daha saklı kalan bir tarafı gibi hissettiriyor. Burada yapılacak en güzel şey acele etmemek. Evet, burada sesim yok ve dudak hareketlerim de birbirine oturmuyor. Çünkü teknik bir hatadan dolayı ses kaydına girmemişim arkadaşlar. Çünkü o kadar huzurlu bir yer ki size de burada ondan bahsediyorum. Su, deniz, berraklık, temizlik, sakinlik o kadar güzel ki bunlardan bahsediyorum. Bu da böyle bir ses kaydı olsun üstüne. Denize gir, kıyıda biraz yürü, tekneleri izle, rüzgarı dinle. Çünkü Ekinci'nin güzelliği çok şey vaat etmesine değil, az şey söyleyip iyi hissettirmesinde. Bazen en güzel koylar en çok bağıranlar değil, en sessiz kalanlardır. Üçüncü günün sabahından herkese günaydın. Evet, biraz yorucu bir etkinlik oldu ama her şey çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz dün kapanışımızı Ekinci Koyun'da gerçekleştirdik. Bugün ise son rotamız olan Ölüdeniz'de rotamızı tamamlayacağız. Hadi gelin şimdi birlikte yolumuza çıkalım.
Ve rotamızın son yeri olan, Türkiye'nin bana göre en güzel yeri olan, ekstremlerin bitmediği, suyunun güzel olduğu yer Fethiye Ölüdeniz. Tabii ki kordonlarımızı gezmezsek olmazdı. Şu an hava sıcak olduğu için pek fazla kalabalık değil. Tabii bir de sezon henüz açılmadı. Evet, sonunda rahat edebileceğimiz bir yere geldik. Ve bugün rotamızın son günü olduğu için keyif yapmak istiyoruz. Deniz, kum, güneş sezonumuzu açmış bulunmaktayız arkadaşlar. Bir yandan paraşütçüler yavaş yavaş aşağı iniyorlar. Bir tarafta insanlar denizin tadını çıkarıyor. Biz de şu an onlardan birisiyiz. Ha bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şu dalganın sesini duyuyorsunuz değil mi? Gerçekten huzur. Şu an aylardan Mayıs ve turistler gayet güzel tadını çıkarıyorlar. Türk nüfusu biraz daha az. Yani arkadaşlar insanlar kaç kilometre ötelerden buralara geliyorlar tatil yapmak için. Biz yeterince bazı şeylerin kıymetini bilmiyoruz. Bakın ileride su sporları var, su sporları yapanlar var. Yukarıya bakıyorsun, yukarıda Baba Dağı var. İnsanlar yamaç paraşütü yapıyorlar. Yerlerimizi tanıtma konusunda, sahip çıkma konusunda ne kadar doğruyuz, ne kadar yapabiliyoruz inanın bilmiyorum. Ben de elimden geldiğince böyle içerikler çekmeye başlıyorum. Bu benim ilk videom olacak. Destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Yorumlarda Can şuraya git, buraya git, şunu da yapmalısın, şu eksik kalmış diyebileceğiniz şeyler olabilir. Bunları sizden bekliyorum yorumlarda. Ben de kendimi geliştirmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım, size söz veriyorum. Sizler için gün batımı manzarası istiyorsanız, eğer Kelebekler Vadisi'nde sessiz, sakin, huzurlu bir ortam istiyorsanız Google'a yazacağınız şey Kelebekler Vadisi Paralya yazacaksınız. Sizi bu noktaya atacak. Tam iki yamacın içerisindeki, vadinin içerisindeki bölge. Gün batımını öyle kuru kuru beklemiyoruz değil mi? Bakın burada Türk kahvesi içiyorum. Size burayı da şöyle göstermiş olayım.